Okulun en zekisi ve en haylazından aklınızdan çıkaramadığınız bir öğrenciniz var mı? Tabii. Olmaz mı? Başarılı öğrencilerimiz bayağı vardı. Özellikle aklımda kalan Feyzullah Güpür diye bir öğrencimiz vardı. Mihrican Göbel diye bir öğrencimiz vardı. Bunlar bayağı parlak öğrencilerdi. Yine benim sınıfımda okuttuğum Hasan İpek diye bir öğrencim vardı. Onlar hep değişik mesleklerde söz sahibi oldular. Hatta emekli olmuş onların çoğu da. Örneğin Hasan İpek şu an Samsun'da herhalde bir belediye başkan yardımcısı mı, encümen üyesi mi, öyle bir şey olduğunu biliyorum. Bir de Erhan Deligöz diye bir öğrencim vardı. O da çok çalışkan, zeki bir öğrenciydi ama öğretmen oldu. Fakat atanamadığı için herhalde polis oldu sonuçta işiyle birlikte. Onları hatırlıyorum. Fazla bir haylaz öğrencim yoktu. Tabii köydeki öğrenciyle aileleri ilgilenmediği için acıyordum çocukları. Hatta çoğunun defterini, şununu bununu, kalemini çok verdiğimde olmuştur. Çok bir haylaz öğrencime pek rastlamadım. Bir iki problemli öğrenciler vardı tabii bu ara. Ufak tefek yaramazlık yapan, onları da hoş görüyorduk. Tamam. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi sırada babamın unutamadığı, bana bahsettiği anılardan çıkarttığım sorular var öğretmenim. Buyurun. Birkaç tane soracağım. Tabii. Sabahları okulda süt ile fındık dağıtılıyormuş. Evet. O yıllarda devlet okullara süt tozu, daha sonra süt tozu ve un gönderiyordu devlet. Daha sonraki yıllarda da fındık ve süt, hazır süt gönderdi. Onları yine dedeniz müstahdem olan Ali Özgürlüğaz'dan bizlere hazırlayıp sabahları öğrencilerin hepsine dağıtıyorduk fındıkla birlikte. Zaten çocukların çoğu kahvaltı yapmadan geldiği için memnun oluyordu öğrenciler de, içiyorlardı yani. Mutlu oluyorlardı. Tabii tabii. Bu tür şeyler oluyordu o yıllarda ama şimdi herhalde onlar kalktı, o yardımlar. Evet, azaldı diyebiliyorum. Tabii. Diğer sorumuza geçelim. Tabii. Hatta bir de üzüm de vardı o ara, üzüm. Şimdi daha evet, üzüm de vardı. Fındık, üzüm, süt. Bunlar gönderiliyordu son yıllarda. Devam ediyorum. Evet. Okul etkinlikleriniz arasında kır gezileri de varmış. Evet, vardı. Mayıs yaklaştığında yahut Nisan'ın 23'üne doğru, işte Nisan sıcak oluyor biliyorsunuz, Nisan ayı, Mayıs ayı, o aylarda genelde kır gezisine giderdik. İşte Kirenli Sekü denilen bir yer vardı. Oraya giderdik. Öğrenciler azıklarını alırlar, nevalelerini. Bizler de kendimize göre bir şeyler alırdık. Orada çocuklar işte koşar, eğlenir, oynar. Güzel bir gün geçirirlerdi ve sevinirlerdi de yani. Bazen bir başka yerlere giderdik. Örneğin değirmen gezisi yapardık. Öğrenciler işte değirmenin çalışmasını anlatmak üzere. Bazen başka köylere gezi yapardık. Sallara yahut bir başka yere. Bu şekilde yahut diğer köylerle birlikte aynı alanda piknik yapardık. Örneğin Salların öğrencileri, işte İmiller Köyü'nün öğrencileri bir yere toplanırdı. Orada tanıştırırdık öğrencileri. Bir kaynaşma, birliktelik sağlama, arkadaşlık kurma açısından faydalı olurdu eskiden. Bazen Gümüşhacı köydeki okullara gezi düzenlerdik. Böyle geçerdi zamanımız. Ne güzelmiş. Evet. Eskiden. Diğer sorum daha var. Tabii buyurun. Babam diyor ki, bizim zamanımızda okuduğumuz 5 senelik ilkokul şimdinin lise sonuna kadar eşdeğer diyor. Sizce? Valla o kadar abartmayalım da, fakat gerçekten o yıllarda eğitim kaliteliydi şimdikine göre. Öğrenci disiplinli ve öğrenmek için çaba sarf ediyordu. Şimdi bakıyorum böyle bir çaba göremiyorum. Herkesin elinde bir bilgisayar yahut babasının, annesinin cep telefonu. Buradan bu oyunlar oynuyorlar. Bizim zamanımızda öyle yoktu. Öğrenci çok kaynağı olmamasına rağmen verilen kaynak kitapları
okurdu ve öğrenmeye çalışırdı. Ve benim öğretmenlik anlayışımda eğitim artı disiplin. Disiplinin olmadığı yerde eğitim zaten olmaz. Evet. Disipline önem verirdik. Yani disiplin derken hık boğaz etmiyoruz öğrenciler ama dinleyecek, soracak, öğrenecek. Bu şekilde eğitim veriyorduk. Şu an bakıyorum bir başıboşluk var öğrencilerde. Benim torunlarım da olmak üzere. Peki öğretmenim, babam doğru mu söylemiş? Çok doğru saymasam da yakın, yani doğru. Şu ankiyle kıyaslarsak yakın. Evet. Çünkü eğitimlikten çıkmış bugün bakıyorum. Disiplin yok. Efendim sorgulama yok. Öğrenci istediği hareketi yapıyor. Öğretmen çaresiz. Hemen öğretmeni bir şey söylese videoya alıyor öğrenci. Rencide ediliyor. Efendim mahkemelere verilmeler, şunlar bunlar. Öğrenciye herkesin yaptığı yanına kalmamalı bir sınıfta. Öğrenciye biraz sahip olacaksın. Öğretmen mi var, öğrenci mi var belli değil şimdi sınıflarda. Bakıyorum bir curcuna, o hoşuma gitmiyor benim. Bizim yetişme tarzımızda disiplin vardı, saygı vardı, sevgi vardı. Yani diyeceğim bunlar. Devam ediyorum. Eski öğrencilerinizden birileriyle karşılaşmış olsanız öğretmenim mi demelerini yoksa hocam diye mi hitap etmelerini isterdiniz? Benim için fark etmez ama ben öğretmenime alışkın olduğum için öğretmenim daha bana cazip geliyor. Biz öğretmenlerimizi gördüğümüz zaman genelde öğretmenim diyorum ben ama şu an herkeste bir moda olmuş hoca. Hoca lafı bana pek uymuyor. Yani Türkçemize de uygun değil. Öğreten adamdan öğretmen demesi daha uygun bence. Okulda kaç öğrenci ve kaç öğretmen vardı öğretmen? İlk geldiğim yıl 78-79 öğretim yılında 85 öğrencimiz vardı. 5 öğretmen vardı. Her sınıfta müstakil eğitim ve öğretim yapılıyordu ama daha sonraki yıllarda öğretmen sayısı azala 2-3 öğretmene düştü. Daha sonra 2 öğretmene düştü. Tekrar 3'e çıktı. En son ben giderken de öğrenci sayımız tabii mevcudumuz da azalmıştı. 2 öğretmen 45 ya da 50 anımsadığım kadarıyla bu kadar öğrencimiz kalmıştı. Yani göç olduğu için sürekli Şehire göç. şehir merkezlerine işte iş aş bulmak için insanlar köyünü bırakıp başka yerlere genç nesil gitti, azaldı. Ve daha sonra da okullar kapandı biliyorsunuz. Evet. 98-99 o yıllarda ilköğretim okullarına köyle taşıma sistemine geçti. Ve taşımalı eğitimde okullar kapandı. Öğretmen de dolayısıyla olmadı köylerde. Bizim öğretmenlerimiz bahsediyor. Eskiden kızılcık sopası vardı. Ah şimdi şurada olsa diyorlar. Sizin zamanınızda var mıydı? Öğrencilere sipariş edip getiren öğrencinin boyunu ölçüyor muydunuz? Hayır, ben öyle bir kızılcık sopasıyla dolaşmadım ama ufak tefek fişleri okutmak için öğrencilere bir çubuğumuz olurdu. Bazen ufak tefek o ufak çubuklarla yerlerine vurduğumuzda olmuştur yani yaramazlık yapanın veyahut huzuru bozanın, diğer öğrencilerin rahatsız eden öğrencilerde cezasız kalmamalı diye düşünüyorum. Bizimkisi yani tatlı bir ceza, öyle ağır bir ceza sayılmaz bunda. Ben kızılcık sopasıyla döven öğretmenler pek de hoşlanmam. Ben hiçbir öğrencimin burnunun kanadığını hatırlamam sopadan dolayı. Ceza vermek amacımız ceza vermek değil, uyarmak amacıylaydı. Bazı ufak tefek tabi kulağından çekmeler, işte eline o küçük fiş çubuğuyla uyarmalar falan olmuştur yani ama ben hiç hatırlamıyorum kızılcık çubuğu getirttirip de öğrenciyi dövdüğüm. Eskiden varmış ben öğrenciyken. Benimki genelde tek ayak üzerinde bekleme cezası verirdim ki öğrenci yaramazlık yaptıysa yani uyarı olsun, diğerlerine de onlar da gülerdi yani bizim cezaya, daha Türkçesi. Bir öteki ayağını değiştirirdi, bilmem ne yapardı.
Biz de hoş görürdük. Yani bizim ceza yöntemimiz bunlardı. Yani amacımız ceza vermek değil, diğer öğrencilerin yanında yapanın yanına kar kalmaması için uyarıydı bunlar. Teşekkür ederiz öğretmenim. Öğretmenim aklınızda kalan, dilinize gelen bir şiir var mı? Okuyabilir misiniz? Tabii okurum. Ben en çok Ahmet Arif'in şiirlerini severim. Eğer uygunsa sizin için okuyayım. Sizin için de uygunsa sevinirim. Evet. Adiloş Bebem diye bir şiir okuyayım ben. Doğdun 3 gün meme vermedik sana. Sen hastalanmayasın diye töremiz böyle diye Adiloş Bebem. Saldır şimdi memeye. Saldır. Saldır da büyü. Bunlar engerek ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları. Tanı. Tanı da büyü. Bu namustur künyemize kazılmış. Bu da sabır ağlardan süzülmüş. Sarıl şimdi bunlara. Sarıl. Sarıl da büyü. Bu şiiri çok severim ve zaman zaman da okurum. Dilinize sağlık hocam. Sağ olun. Evet, çok pardon. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Öğretmenim, albümünüzden bahseder misiniz, resimleri anlatabilir misiniz bize? Tabii. Şimdi, Öğretmenim bize okulu tanıtır mısınız? evet tanıtayım. Yerlerini Tabii. sizden ricamız. İşte şu Atatürk büstünün önü ve bayrak direği orada görüyorsunuz gönder. Orada yapardık törenimizi. İstiklal Marşı her pazartesi direkten indirilir. Her cuma akşamı direğe bayrak asılırdı. Büstümüz vardı. Şu an harabe olmuş bakımsızlıktan. Ne yazık ki işler acısı üzülüyor insan. Şurada öğrencilerimiz sıra olurdu. Gösterelim. Şu alan şu an ot yürümüş buralar ama buralar bizim öğren alanımız, oyun alanımız. Burada süs havuzumuz vardı. Süs havuzumuzu dolardı, gösterelim evet. Ama şu an görüyorsunuz vaziyetini. Şurası okulumuz. Burası Bacaları yıkılmış. öğretmenim, Kapısı değişmiş. Efendim, kaç adet derslik var? burada 2 adet derslik var. Bak bir de orada vardı 3 adet. Öğretmen çok olduğunda lojmanlar da dersliğe çevirmiştik. Öğretmenle geliş gidiş yapıyordu. Daha sonra gelen öğretmen azalınca lojmanda öğretmenler durdu. Zaten fazla bile geliyordu bize 3 sınıf. Zaman zaman şu sarı binayı da bak o sarı binayı Evet. görüyorsunuz. Orası da sınıfımızdı. Ek ders yani. Ekler. Dersliğimizin birisi. Öğretmen çok olduğu zaman orada da eğitim çok görüldü. Buradaki binamız da lojman değil mi? Orası lojman. Fakat genelde biz orayı sınıf olarak kullanmıştık. Çok. Öğretmenin çok olduğu zamanlarda. Doğru. Daha sonra öğretmen ve öğrenci sayısı azaldığında öğretmenlerimiz durdu oralarda. Şurası da tuvaletimiz. Yani alt tarafında bir iki göz yer kömürlük, odun deposu böyle kullanıyorduk. Şurası bahçe. Burada 2 dönümden fazla bahçesi var. Çok ağacımız vardı burada. Hep elma ağacı. Verimliydi de. O elmaları sonbaharda satardık ihaleyle. Hemen buraya döndürelim. Elma olduğunda. Genelde köylüye icara verirdik şu boş alanı. Şu aşağı tarafı boştu. Bir tarafı elmalık, bir tarafı boştu. Boş alanı kiraya verirdik. O parayı da öğrencilere işte lazım olan, okula lazım olan öteberi, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılardık. Okula gelir sadece. Tabii okula gelir. Hep köylü yardım etmezdi yani para. Ya da öğrencilerden 5-10 kuruş toplayıp eksikleri o şekilde telafi ederdi. Bazen cebimizden de karşıladığımız olurdu. Yani o eksikliklerimizi.
Muhtar da yok. Aza zaten yanaşmıyor. Yani köyle eskiden pek bir şey yok okula ilgi. Tamam, bazen toplantılar yapardık okula ile birliği toplantılar ama gelen sayısı çok az olurdu, fazla olmazdı. Ancak hademe tutulduğu zaman yahut önemli bir günlerde falan gelirler. Sene başlarında Sene başlarında işte toplardık tabii. Zaman zaman ayda bir kere okula ile birliği toplantısı yaptığımızı çok biliyorum ben. Başka bir sorunuz var mı? öğretmenim, sizi sevenlere söylemek istediğiniz son sözünüz nedir? Vallahi beni seven dostlarıma, öğrencilerimin hepsine büyüklerini saysınlar, küçüklerini sevsinler, doğayı sevsinler. İnsanı sevmesi, önce insan sevsinler, insan. İnsanı sevmeyen zaten doğayı sevemez. Karamsar olmasınlar hiçbir şeyden. Hiçbir zaman umut tükenmez. Vallahi gelecekte daha günler göreceğimizi sanıyorum ben, bilmiyorum. Benim yaşım 70'e yakın ama hala ümitliyim hayattan. Hayatı seviyorum. Herkesin hayatı sevmesini istiyorum. Her olumsuzluktan bir olumlu yan çıkarmalarını rica ediyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederiz Bir öğretmenim. şey değil, sağ olun. Baba, Küsmek yok yani, darılmak yok. Hayata devam. Gör derler sarılmamız gerekiyor hayata. Evet. Benim hayat anlayışım, görüşüm böyle. tekrardan- Herkes birbirini sevsin, saysın. Artı büyük küçüğü, küçük büyüğü tanısın. İnsanlarda eşit, özgür bir yaşam biçimi olsun istiyorum. Benim düşüncem böyle. Çok teşekkür ederiz. Ben öğretmenim, teşekkür ederim. tekrardan. Sağ olun. Öğretmenim, değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Rica Buraya kadar ederim, rica ederim. O bizim görevimiz. geldiğiniz için Bütün çok sağ olun. öğrencilerimizi sevdiğimiz kadar Emrah da benim en değerli öğrencim sayılır. Ben memnun oldum bizzat. Hatta duygulandım şu okulun haribe vaziyetini görünce. Bakımsızlıktan bitmiş her şey. İçler acısı bir durum ne yazık ki. Sadece burada değil, Türkiye'nin çoğu köyünde aynı manzarayla karşılaşabiliriz. Hemen hemen de diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Çok sağ olun. sizlere. Mutlu olduk Sağ biz de. Sağ Güzel olun. bir sohbet oldu. Sağ olun. Teşekkürler. Rica Öğretmenim, sizden bir ricam olacak. Evet, buyurun. Sevgili seyircilerimize, öğrencileriniz olsun, dostlarınız olsun, benim kanalıma abone olmalarını rica edebilir misiniz sizden? Tabii ne demek? Kanalımın ismi Ali Özkoç Aslan. Ben Güzel. size linkini göndereceğim. Onu Facebook'tan Tamam. paylaşırsanız. Ben size çok zahmet. elektronik işleri beceremiyorum ama beceren bütün dostlarımıza tabii ki iletirseniz mutlu oluruz. herkes üye olsun, baksın, anılarımızı görür en azından bizim. Kimiller köyünü tanır. Bence güzel bir şey olduğuna düşünüyorum yani. Kanal olabileceğini düşünüyorum. Çok sağ olun. Başarılar dilerim ben de Yorumlarınız. size. Amin. Kanaldaki çalışmalarınızdan dolayı. Ben pek bu elektronik işleri bilmem. Biz anca alo demesini beceriyoruz telefonda. Fazla kurcalamam telefonu. Facebook'a bakıyorum işte hepsini. Olsun. Oradan paylaşırsanız Tamam, eyvallah. yeterli olabilir. Tamam, yaparım. Ne demek? Hadi. Sağlıcakla kalın öğretmenim. Teşekkür ederim. Hadi siz de sağlıcakla Kendinize iyi kalın. bakın. İyi günler diliyorum. Başarılar İyi diliyorum günler. sizlere. Hadi teşekkürler. Hoşçakalın.